Herkese merhabalar yeni videodan. Bugün 2 boyutlu, bir dizi yapacağız ve bu, diziyi tersten yazdırmaya çalışacağız ve sonrasında da, bu dizinin boyutlarını hesaplayacağız. Hani bir elemanın boyutunu, bir satırının boyutunu veya toplam boyutunu hesaplamaya çalışacağız. Çıktımız, şöyle olacak. Misal şöyle, 2 boyutlu bir dizimiz ve 3'e 3 bir dizimiz var. Bunu tersten yazdırmışız. Normalde bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vs. diye gidiyorken bunu tersten yazdırmışız. Sonra bir elemanın boyutunu, sonra bir satırın boyutunu ve sonra da hepsinin boyutunu hesaplamışız. Hemen hızlıca bunun, koduna geçelim. İlk önce kütüphanelerimizi yazaraktan tabii ki. Şöyle bir de standart kütüphanemizde yazalım. Evet, bunu bir fonksiyondan yapmayı, düşünüyorum açıkçası. Bir değer döndürmeyeceğimiz için void funcs diye bir değişken tanımlayacağım. Şurada int dizimizi ekleyeceğiz. Dizimiz kaça kaç olacak? 3'e 3 yapalım. Konsoldaki gibi bir çıktı istiyoruz biz. Ki yapabilmiş miyiz diye. Sonra gelelim burada int main diyelim. Şunu açtık. Şu kadar boşluk yeter. Return 0 desek aşağı gelsek. Şurada fonksiyonumuzu açalım arkadaşlar. İçinde ne var, ne yapacağız? Ters yazdıracağız, sonra boyutlarını hesaplayacağız. Hepsini bunun içinde yapacağız açıkçası. Sırayla gidelim. Int dizi diyelim. Sonra C3 olacak bu arkadaş. Sonra süslü parantezimizi açalım. Şöyle. Burada biz değişken tamamlayalım arkadaşlar. Misal bu dizilerin toplamı, bir satırının boyutunun toplamı vesaire bir elemanın. Bunları bir yukarıda bir tanımlayalım isterseniz. Toplam 0 diyelim. Başlangıç değerimiz 0 olsun. Virgül eleman. Bir tane eleman istiyoruz. Bir tane elemanın boyutunu da bulacağız. 0 desek virgül. Sonra bir satırının boyutu. Satir diyelim böyle. Sonra bunu da 0 desek ve bunu aşağı indirelim. Şimdi ben, dizimizi yazdırmak için, iç içe for'ları kullanıyorum arkadaşlar. Hemen mesela satırımıza i desek, i diyelim, eşittir mesela 0 yapıyorduk değil mi? 0 yapmayacağız, 3 yapacağız. Bu sefer tersten yazacağımız için azalarak gelecek. Ama normalde biliyorsunuz 0 ve artarak gidiyordu. Burada 3 yazacağız yani. Azalarak gelecek, artarak değil. Sonra i'miz, gelecek şeyden eşit olana kadar yani 0'a eşit olana kadar şöyle eşittirme de koyalım. I azalsın arkadaşlar. Tamam. Süslü parantezimizi açalım. Bir sonraki for'a geçelim isterseniz. Şuraya da int sütun yerine j yazalım. Bu da 3 olacak. Sonra efendim şey olacak bu. Bu da aynı şekilde sıfırdan büyük eşit olacak. Sonra koyalım j eksi eksi desek. Tamam. Burada da bir süslü parantez ve yazdırma işlemi burada olacak. Printf desek dizi i'sinin j'si i'si j'si yazdırsın. Tamam. Her yazdırmada da gelsin printf içinde bana bunu yazdırsın ki şöyle slash ters alt tarafta güzel gözüksün yani yan yana yazdırmasın. Şöyle gözüksün. İmlecimi takip edersiniz bu şekilde. Evet, boyut hesaplamasına geçelim isterseniz. For döngüleri dışında hemen bir elemanımızı bulalım. Eleman eşittir yazalım. Size of boyut hesaplama. Dizi ilk eleman yani bir tane elemanın boyutunu. İlk değil de bir tane elemanın boyutunu. Onu da 0 0 yapalım. İlk eleman velhasıl bir tane elemanın boyutunu aldık. Bize hesaplasın ve eleman değişkenine atasın. En sonunda onu printf'leyeceğiz. Sonra ben bir elemanı buldum. Bir elemandan ben toplam boyutu bulacağım. Toplam diyelim. Eleman çarpı
3, 3'e 3 olduğu için çarpı 3. Toplam boyutunu da böyle bulacağım arkadaşlar. Şimdi bir satır boyutunu bulalım. Satır yazalım. Size of dizi. Aç bunu. Burayı da aç. Hayır, şurayı açmıyoruz. Böyle. Sadece satırın boyutu. Bir satırın boyutu. Tamam. Bu da tamam oldu. Şimdi printf'lerimize geçelim isterseniz. Printf %d bir eleman boyutu desek, şurada şöyle boşlukları bıraksak, byte ne? Şöyle bir slash bakalım. Şuraya da virgül diyelim, eleman diyelim. Printf toplam, hadi satır olsun, sırayla gidelim. Bir satırın toplam de desek, şuraya da boyutu yazalım. Çok uzun oldu ama bir şey olmaz. Byte slash n ters satir diyelim. Geldik aşağı, şimdi toplamı yazalım. Printf %d toplam dizinin toplam boyutu. Tamam, byte ne dedik? Şuraya virgülümüzü koymayı unutmayalım. Ufak tefek hatalarımız olabilir bu arada. Görmüş de olabilirsiniz. Onları biz derledikten sonra bulacağız. Fazla takılmayın. Bir ana şeyine bir odaklanalım. Onu bir halledelim. Yani ne yaptığımızı bilelim. Açıkçası sonradan noktalı virgülün mü eksik, şu mu eksik, gider tamamlarsın. Yani birkaç bir şeyden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani kişisel fikrim. Şimdi int main'imize geçelim isterseniz. Hemen dizimizi bir tanımlayalım arkadaşlar. Neyi tersten çevirecekmişiz, hangi sayıları, hangi şeyleri. Bunları bir yazalım isterseniz. Şöyle süslü parantezimi açayım. Bir tane daha açacağız. İlk şey için 1, 2, 3. Geldim. Virgülümü koydum. Bir tane daha yaptım. 4, 5, 6. Sonra virgülümü koydum. Bir tane daha süslü parantez 7. Tamam. Şuraya da bunu koydum. Ve isterseniz fonksiyonumuzu çağıralım arkadaşlar. Tamamdır diye düşünüyorum. Evet, tahminimce hata var gibi. Şurada tamam, biraz daha fazla yapmış. Galiba şurası tahminimce. Tamam, sıfıra eşit olacağı için 2, 1, 0. 3 kere döndürecek. Bu sefer daha fazla döndürecek. Okey. Biz onu o zaman bir azaltalım arkadaşlar. Hemen yapalım. Sen bir 2 ol. Sen de bir 2 ol. Şimdi bir derleyip çalıştıralım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir eleman boyutu 4 byte. Bir satırın boyutu 4 çarpı 3'ten 12 byte. Dizinin toplam boyutu 9 çarpı 4'ten 36 byte diye düşünüyorum. Şunu da şuraya koyalım. Okey. Oldu gibime geliyor arkadaşlar. Tamamdır. Bunu hesapladık açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.